Bu hafta karşılaştığım yazılım geliştirme ve bağlantılı konulardaki haberleri derledim. İyi seyirler. Masonry ya da duvar örgüsü olarak bildiğimiz bir layout, yerleşim düzeni var arkadaşlar. Bunu gözlemleyebileceğiniz en bilinen site herhalde Pinterest'tir diye tahmin ediyorum. Bu yapıda belirli bir satır yapısı yok. Kolonlar var ve bu kolonlara gelen içeriklerin yükseklikleri doğrultusunda diğer kolonlarda içerikler aynı oranda geliyorlar. Bu yerleşim düzenini Masonry, JS gibi JavaScript kütüphaneleriyle daha önceden bizler yapabiliyorduk. Uzun yıllardır aslında yapabiliyoruz. Fakat CSS çalışma grubu bununla ilgili uzun yıllar süren çalışmasını sonunda tamamlamış ve Display Grid Lanes özelliğini deneysel olarak yayınlamış. Yani artık Masonry yani duvar örgüsü yerleşim düzenini şu 3 satırla Display Grid Lanes şeklinde 3 tane CSS satırıyla artık yapabiliyor olacağız. Sayfada teknik detaylarını, açıklamasını vermiş ve bunu anlatırken otoyoldaki şerit analojisini kullanmış. Şöyle devam edelim bakalım. Burada yine çeşitli örneklerini vermiş. Şurada çalışan bir örneğini vermiş ki bunu bayağı beğendim şu yerleşim düzenini. Burada nasıl özelleştirilebildiği, aldığı parametreleri açıklamış. Yine burada yönünü değiştirebildiğinizi yazmış. Otoyol ve şerit analizi üzerinden açıklamalarını yapmış. Ben bunu şu anda hangi tarayıcılar destekliyor diye Can.i.u sitesinden baktım ama henüz Can.i.u sitesine dahi girmemiş. Çünkü şu anda Safari Teknoloji Preview'ın deneysel sürümünde sadece. Sanıyorum bana yetişmez ama genç arkadaşlar bunu umarım ileride bol bol kullanırlar. JetBrains 2025 yılı için State of Developer Ekosistem yani geliştirici ekosisteminin durumu raporunu yayınlamış. Raporda bazı dikkat çeken bölümler var. Buna göre geliştiricilerin %85'i günlük olarak yapay zeka geliştirme araçlarını kullanıyormuş. %62'si ise en az bir coding asistanını kullanıyormuş. %15'i hala herhangi bir yapay zeka aracını günlük geliştirme işleri için kullanmıyormuş. Burada yine bir anketin sonuçlarına yer verilmiş. Geliştiriciler yapay zekanın yükselen rolü için ne hissediyorlar diye. %29'u umutluymuş, %22'si heyecanlıymış. Geri kalanları işte biraz daha kararsız ve kötümser bakıyorlarmış. Geliştiricilerin yapay zeka araçlarını ne için kullandıklarına yer verilmiş. Ağırlıklı olarak boilerplate veya tekrar eden kodun yazımı, işte internetten bilgi araştırması, bir dilin başka bir dile çevrilmesi, yorumlar ve dokümantasyonun yazılması veya yapılan değişikliklerin özetlenmesi gibi konular için yapay zeka araçlarını kullanıyorlarmış. Aynı zamanda geliştiricilerin kaygılarına da yer verilmiş. Yapay zeka araçları tarafından üretilen kodun kalitesindeki tutarsızlık denmiş veya karmaşık mantığı ve kodu anlayabilmesindeki sınırlılıktan bahsedilmiş. Ondan sonra gizlilik ve güvenlik risklerinden bahsedilmiş ve yapay zekanın bağlam farkındalığının düşük olmasından bahsedilmiş. Buna pek katılmıyorum çünkü bu kullandığınız yapay zeka aracına göre değişiyor. Örneğin Copilot'ın bağlam farkındalığı çok düşükken mesela benim kullandığım Augment kod var. Burada bağlam farkındalığı çok çok daha yüksek. Bu kullandığınız araca göre aslında bu konu değişiyor. Yine raporda dillerin ve araçların düşen, yükselen trendleri verilmiş. Buna göre Rust, Kotlin ve Go yükselişteyken PHP, Ruby ve Objective-C düşüşünü devam ettiriyormuş. Bir Reddit kullanıcısı Laravel'le yaptığı web sitelerinde gizemli bir rakam göründüğünü fark etmiş ve bununla ilgili Reddit'te sormuş bu nedir diye ve altına bir yorum gelmiş. Bu yorum bir Twitter gönderisine gidiyor. Burada Livewire'ın şu sürümleri arasında çok ciddi bir remote code execution yani uzaktan kod çalıştırma açığı olduğunu
yazmış bu gönderide. Bu güvenlik açığı sayesinde saldırgan sunucuya uzaktan dosya yükleyerek bütün işlemleri yapabilir hale geliyor. Eğer Livewire'ın bu sürümleri arasında bir sürüme sahip bir projeniz varsa mutlaka güncelleme yapmanız önerilir. Peki 819.4460'ın anlamı ne? Hiçbir anlamı yok. Saldırgan büyük ihtimalle kendi yazdığı bir güvenlik tarayıcısında bu sayıyı siteye enjekte etmek için kullanıyor. Yine kendi yazdığı otomasyonda eğer sitede bu sayı yer alıyorsa o sitede bu güvenlik açığının var olduğunu anlamış oluyor. Aslında rastgele bir sayı kendisi. Yapım aşamasında olan, neden daha önce bunu kimse düşünmedi diye düşündüğüm LOS32 isimli bir Linux dağıtımına denk geldim. Bu Linux dağıtımının amacı kullanıcılara Windows deneyimini yaşatmak. Ama sadece görsel olarak değil, uygulama katmanında da Windows programlarını ön plana çıkarmak, Windows uygulamalarını çalıştırmak. Bunu da Wine uyumluluk katmanını kullanarak yaptığını söylüyor ve burada bir ekran görüntüsü paylaşmış. Windows uygulamalarını burada çalıştırabildiğinizi ve aynı zamanda Linux uygulamalarını da tabii ki kendisi bir Linux dağıtımı olduğu için çalıştırabildiğinizi göstermiş. Bu dağıtım tamamlandığı zaman herhalde şöyle bir şey olacak, bir mağazası olacak. Burada sadece Windows programları olacak. Siz buradaki Windows programlarını indirip kuracaksınız ve bu Wine uyumluluk katmanıyla kullanıcıya herhangi bir şey belli etmeden. Tabii insanlar şunu soruyor, ReactOS bunu zaten yapmıyor mu diye. Hayır, ReactOS bir Linux dağıtımı değil, Win32 uyumlu NT mimarisinde sıfırdan yazılmış apayrı bir işletim sistemi. Burada yaptığı şey ise bir Linux dağıtımını Wine uyumluluk katmanını kullanarak bir Windows gibi çalıştırmak. Şu anda yapım aşamasında bittiğinde bakalım bu proje ne olacak, ben takip ediyor olacağım. PHP 8.6 ile Partial Function Application isimli yeni bir özellik geliyor. Buna göre bir fonksiyon tanımlamasını standart şekilde zaten yapıyorsunuz. Daha sonra bu fonksiyondan bir callable değişken tanımlarken istediğiniz parametreleri boş bırakabiliyorsunuz. Burada mesela ikinci parametre soru işaretiyle bir placeholder, yer tutucu olarak verilmiş. Ve daha sonradan ilerleyen satırlarda bu boş bıraktığınız fonksiyon parametresini de göndererek fonksiyonu çağırabiliyorsunuz. Bu örnekte de birden fazla yer tutucu bırakabildiğinizi göstermiş. İkinci ve dördüncü parametreler soru işaretiyle tanımlanmış. Ve aşağıda çağırırken ikinci ve dördüncü parametreleri de göndermiş. Ve 3 nokta ile geri kalan bütün parametreleri boş bırakabiliyorsunuz. Yani add for fonksiyonu için birinci parametreyi 1, geri kalan parametreler boş şeklinde burada tanımlanmış. Ve aşağıda da yine callable'ı çağırırken ikinci, üçüncü ve dördüncü parametreleri vererek çağırmış. Bir geliştirici Go'yu betik dili gibi kullanmak için bir hileli yol geliştirmiş. Buna göre bir Go dosyasının başına şu satırı ekleyerek kaydettiğinizde, bunu executable hale getirdiğinizde ve çalıştırdığınızda şu çıktıyı, yani programın çıktısını alıyorsunuz. Burada aslında arka planda olan şey Go run script Go komutu çalışıyor. Go run da aslında bu dosyayı arka planda temporary bir dizinde derliyor ve sonucunu o şekilde gösteriyor. Dolayısıyla bunu ilk çalıştırdığınızda çok küçük bir bekleme, derleme süresi oluyor. Ancak sonraki çalıştırmanızda ben bu derleme süresini gözlemlemedim. Eğer Go'yu bir betik dili gibi kullanmak isterseniz bu hileyi belki kullanabilirsiniz. Düzeltilmiş sürümü yazının sonunda belirtilmiş. Yani en üstteki satır, shebang olmayan en üstteki satır şu şekilde olmalı. Utah Üniversitesi'nde bir odayı temizlerken bir teyp buluyorlar. Bu teypi yetkililere teslim ediyorlar ve bunun 52 yıllık Unix'in V4 sürümüne ait bir kopyası olduğu ortaya çıkıyor. Bulunan teyp de bu aslında. Bu Unix V4 teypini araştırmacılar bilgisayara dump ediyorlar, yani içeriğini alıyorlar ve hemen bundan Unix v4.dev sitesinde bir emülatörle bunu kullanıcılara açıyorlar. Şu anda önümdeki ekran Unix versiyon 4 1973 yılında yazılmış.
C ile geliştirilen ilk versiyon olarak biliniyor. Ve burada bu işletim sistemini kullanabiliyorsunuz. Aşağıda bazı bilgiler verilmiş. Mesela backspace silme tuşu çalışmıyor demiş. Gerçekten de çalışmıyor. Teknik açıklamasını ben de bilmiyorum. Ondan sonra cd komutu yokmuş bunda. chdir kullanılıyormuş. Mesela demo dizine girmeye çalışalım. chdir demo diyelim. ls diyelim. Burada bazı örnek programlar varmış. Bunları nasıl çalıştıracağız diye şöyle bir bakıyorum. cc file cc compile c program demiş. Tamam. cc boşluk hello nokta c desek. Sonra bir daha ls çeksek. Burada a.out olarak bir dosya oluşmuş. Bunu şu şekilde bir çalıştıralım bakalım. a.out Hello World, welcome to Unix V4 1973. Evet, meraklı arkadaşlar bu siteden girip bu eski ve tarihi işletim sistemini kurcalayabilirler. Evet arkadaşlar, bu haftalık benden bu kadar. Olumlu ve olumsuz, özellikle olumsuz eleştirileriniz benim için çok önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.